Türkiye, S-400 ve Patriot krizlerinin ardından yerli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerine hız verdi. 2025 yılına kadar kademeli olarak Türk ordusunun kullanımına sunulacak sistemlerle ABD ve Rusya'ya olan ihtiyaç da tamamen ortadan kalkmış olacak. Gökvatan'a karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edecek siperde beklenen test atışları ise gerçekleştirildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli S-400 olarak da adlandırılan sisteme ait son atılan adımı gündemine aldı. Türkiye, savunma alanındaki en kritik eşiklerden birini daha aştı. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği, Türkiye'nin ise ABD'nin vermemesi üzerine Rusya'dan S-400 olarak satın aldığı hava savunma sistemleri 3 aşamalı olarak bu sefer yerli imkanlarla hayata geçiriliyor. Hisar ismiyle başlatılan ve Siper olarak yoluna devam edecek projenin ilk ayağında teslimatlar geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Bu teslimatın ardından çalışmalarını aralıksız sürdüren Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE projede kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Yüksek irtifa uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Siper'in atış testi Sinop Test Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Roketsan tarafından paylaşılan görüntülerde uzun menzilli hava savunma füzesi başarıyla test edilmiş oldu. Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına da imkan sağlayacak. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa korku sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemi hizmete alındı. Devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A füzesi teslim edilirken, orta irtifa hava savunma sistemi Hisar O füzesinin seri üretim süreci de başladı. Orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında geliştirilen Hisar O'nun önleme menzili ise 25 kilometreye kadar çıkıyor. Sistemin sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor. Hisar O'nun 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Projenin en kritik ayağında yer alan ve S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar U ise Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak. 150 kilometre arasında menzile sahip olacak Hisar U, Siper olarak adlandırılacak ve sistem havadaki bütün hedeflere karşı etkili olacak. Hisar A ile Hisar O sistemlerinde olduğu gibi dikey atış yeteneğine sahip olacak Hisar U, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve aktif radar arayıcıyla görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa da sahip olacak. S-400'lerin yerini alması beklenen sistem, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor. İlk prototip çalışmasının 2022'de tamamlanması öngörülen Siper'in 2025-2026 yıllarında envantere gireceği öngörülüyor. Hisar U devreye girdiğinde Türkiye S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek. Hisar U'nun geliştirilmesinin ardından daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar da devam edecek. Türk mühendislerin Siper'de kısa sürede çok etkili değişimlere imza atması bekleniyor.